Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir. Bugünkü videomuzda yine kendimizi geliştirmek üzerine hazırladığım milyoner nasıl oluruz, milyoner olmak için neler yapmak lazım, İlk 1 milyon TL'mize ya da bulunduğumuz yere göre dolarımıza sahip olmak için ne gibi adımlarla ilerlememiz gerekiyor. Aynı zamanda finansal özgürlüğe erişip erken emekli olup hoşumuza giden aktiviteleri yapmak için de neler yapmamız gerektiğini videoda sizler için derledim arkadaşlar. O nedenle atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar, kripto piyasasının, hisse senedi piyasasının tadı tuzu yok. O nedenle biraz daha kendimizi geliştirmeye yönelik videolar hazırlıyorum sizlere. Ayrıca buna benzer finansal özgürlükle ilgili önceki videomuzda çok beğeni aldığı için ikinci videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda dediğim gibi finansal özgürlüğe nasıl ulaşırız, milyoner nasıl oluruz, bunu size adım adım aktaracağım. Aynı zamanda bunu başarmış bir arkadaşın hayat hikayesini size anlatacağım. Ondan da kendimize güzel dersler çıkaracağımızı düşünüyorum. Bu arkadaşımızın ismi arkadaşlar, gerçek ismini kullanmıyorum. 45 yaşında Ali diye bir arkadaşımız. Yıllar içinde biriktirdikleri hisse senedi piyasasına, kripto piyasasına yaptığı yatırımlarla emekli oluyor arkadaşlar. Şu an 45 yaşında, pasif olarak gelirleri tüm giderlerini karşılıyor. Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Ne gibi aşamalardan geçmiş? Video 4 farklı aşamadan bahsedeceğiz. Birincisi sıfırdan 20 bin dolara nasıl geldi? İkincisi 20 bin dolardan 100 bin dolara nasıl geldi? Üçüncü aşama 100 bin dolardan 1 milyon dolara nasıl geldi ve finansal özgürlüğe nasıl ulaştı? Tabii ki Türkiye'de yaşıyorsanız bunun dolar değil TL olarak da düşünebilirsiniz. Sıfırdan 20 bin TL'ye nasıl geldi? Ya da işte Avrupa'da yaşıyorsanız sıfırdan 20 bin euroya nasıl geldi gibi de değerlendirebilirsiniz. Ben hem enflasyon olmadığı için dolar üzerinde o kadar, hem de karışıklık olmasın diye arkadaşlar biraz daha basitleştirmek için tüm videoda dolar olarak bahsedeceğim. Siz dediğim gibi kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ben aynı zamanda Expert Crypto Twitter'dan arkadaşlar şöyle bir anket yaptım. Dedim ki bu tarzdaki videolardan hangi konularda gelmesini istersiniz? Kripto ne zaman satılır? Milyonerlerin 12 özelliği ve nasıl milyoner olunur? Ve arkadaşlar ufak bir farkla nasıl milyoner olunur? Yani bu video öncelik kazandı. Ankette çok oy aldı. O nedenle ben de size nasıl milyoner olabileceğimizi bu videoda adım adım bahsedeceğim. Ali arkadaşlar 23 yaşında üniversiteden mezun oluyor ve mezun olduğunda cebinde hiç parası yok. Daha sonra bir işe girip çalışıyor, bir fabrikaya giriyor ve ilk 1-2 senesinde müdürünü gözlemliyor. İşte müdürü ne yapıyor, ne ediyor? Müdür de oldukça kendinden yaşça büyük, 60'lı yaşlarda bir müdürü var. Daha sonra müdürün ismi de Mehmet diyelim arkadaşlar. Mehmet sürekli böyle işte lüks arabam var, işte şuraya tatile gidiyorum, şunu tüketiyorum. Sürekli bunlardan gurur duyuyor. İşte yeni saat aldım, yeni işte kıyafet aldım kendime. Hep bunu gözlemliyor ve çevresindeki insanlar da aşağı yukarı Ali'nin bu şekilde. Ve müdürüyle böyle öğle yemeklerine falan çıktığında, konuştuğunda müdürünün son 10-15 senedir aynı işi yaptığından bahsediyor. Ve müdürüyle konuştuğunda da müdürünün bu işi istediği için değil, zorunda olduğu için yaptığını fark ediyor arkadaşlar. Yani müdürü gerçekten o fabrikada çalışmayı sevdiği için değil, gerçekten zorunda olduğu için, işte ekonomik kaygılardan dolayı yaptığını anlıyor arkadaşlar müdürünün. Ve birçoğumuz da zaten günümüzde bu şekilde çalışıyoruz. Daha sonra böyle öğle yemeklerinde, kahve aralarında müdürüyle konuştuğunda da müdürü sürekli balık avlamaktan ve seyahat etmekten bahsediyor. Hiç işte üretim hattımızı şöyle güzelleştirelim, işte makinelerimizi şöyle yapmamız lazım, daha optimize etmemiz lazım gibi şeylerden bahsetmiyor. Oradan da diyor ki Ali, demek ki bu adam gerçekten yaptığı işi sevmiyor. Sevdiği şeyler başka ve adam para kazanmak zorunda olduğu için sevdiği işlere zaman ayıramıyor diye düşünüyor Ali. Ve düşündüğünde şöyle kefeye koyuyor, diyor ki, karşılaştırıyor. Ayda bir kere yapabiliyor işte balık tutmayı mesela. Onun yanında ayda işte 22 gün iş yerine geliyor. Ya diyor ki ayda 22 gün bir gün için çalışıyor. O bir günde balık tutabilsin, seyahat edebilsin diye çalışıyor. Diyor ki ayda 15 saat bir şey yapabilmek için 220 saat zaman harcıyor. İşte 220 saat çalışma zaman olarak düşünün. 220 saat zaman harcıyor. 15 saatlik bir zevk için diyor. O zaman diyor ki Ali, ya bir şeyler ters burada. Yani ben böyle yapmamalıyım. Gözlemliyor işte diğer insanları da. Ben hayatta hoşuma giden şeyleri yapmak istiyorum. Peki bu hayatta hoşuma giden şeyleri nasıl erkenden elde edebilirim? Bunun üzerine gidiyor. Ve Ali bu şekilde yatırım yaparak 60 yaşında emekli olmak yerine 45 yaşında emekli oluyor. Evet arkadaşlar, şu an dünyadaki en değerli şeyi zamanı kazanıyor ve tam 15 yıl kazanıyor. Maaşları ve birikimleriyle 60 yaşında emekli olacağına doğru yatırımları yaparak, doğru birikimleri yaparak 45 yaşında emekli olarak 15 yıl kazanıyor. Şimdi gelin arkadaşlar, Ali nasıl bu duruma gelmiş? Nereden başlamış? Birinci bölüm nasıl sıfırdan 20 bin dolara
ulaşıyor Ali? Buna bakacağız. Birçoğumuz aramızda tabii ki bu seviyeye ulaşmış olabilir ama sizin kısmına da geleceğiz ilerleyen zamanlarda. O nedenle sıkı durun arkadaşlar. İlk kural, biliyorsunuz önceki videomuzda da bahsettiğimiz, ilk başta kendinize maaşınızdan bir kısmını ayırın. Hiçbir parayı bir yere harcamadan. İşte maaşınız 20 bin liraysa, 10 bin liraysa %10'unu kendinize ayırın ve bunu hisse senedine, kriptoya, inandığınız başka mecralara, başka yatırım araçlarına yatırabilirsiniz. Tabii ki bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil, finansal bir tavsiye değil. Sadece kendi yaptığım yatırım kararlarını, bilgilerimi, tecrübelerimi, okuduğum kitapları, katıldığım seminerleri, konuştuğum insanları, tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Önemli olan şu: bu yatırımları yaptığınızda işte hisselere, kriptoya, başka şeylere yatırım yaptığınızda önemli olan şey şu arkadaşlar. Warren Buffett'ın da hep söylediği, biliyorsunuz dünyanın en zengin adamlarından bir tanesi, en başarılı yatırımcıların başında geliyor. Ve söylediği şu şey arkadaşlar: neye paranızı yatırırsanız yatırın, mutlaka iş modelini, ürününü ve ne gibi fayda getirdiğini tüketiciye, aynı zamanda rakiplerinden ne gibi artıları, eksileri olduğunu mutlaka öğrenin, ona göre yatırım yapın. Bilmediğiniz bir şeye yatırım yapmayın diyor. Her zaman araştırın, okuyun, öğrenin, ondan sonra yatırım yapın diyor. İlk başta Ali başlıyor. Daha sonra eşinden, dostuna, arkadaşlarına diyor ki işte şu kripto varmış, şu hisse senedi varmış. Biraz da spekülatif şeylere gidiyor arkadaşlar. Bitcoin'e değil de yeni çıkan işte Shiba'ya gidiyor diyelim arkadaşlar. O şekilde yatırım yapıyor ve arkadaşlar en başta biriktirdiği parayı bir kısmını kaybediyor. Bu grafikte de gördüğünüz arkadaşlar, ilk başta düşükten başlıyorsunuz. Özgüveniniz tavan yapıyor. Burada aptallığın zirvesi oluyor. Oraya kadar çok güzel işte kazanıyorsunuz. Spekülatif şeylere koyduğunuzda, daha sonra bir anda çöküş yaşıyor arkadaşlar. Çöktüğünüzde de umutsuzluğa geliyorsunuz. Umutsuzluğa düştüğünde Ali şunu öğreniyor: Warren Buffett'ın ilk kuralı asla para kaybetme arkadaşlar. Bu ilk kural Warren Buffett'ın. Daha sonra ikincisini de öğreniyor. İkincisi de birinci kuralı asla unutma diyor Warren Buffett. Bu umutsuzluk çukuruna düştüğünde bunu öğreniyor. Daha sonra neyse ki bu spekülatif varlıklara Ali varlığının çok ufak bir miktarını koymuş. %10'unu, %15'ini koymuş. Daha sonra Ali birkaç ay içerisinde gene maaşından birikimleriyle bu parayı yerine koyuyor ve yatırımlarına devam ediyor. Ama Ali'nin bir arkadaşı tüm parasını bu spekülatif varlığa koyduğu için 5 parasız kalıyor. Tüm birikimini bu varlıklarda, spekülatif işte kripto olsun, hisse senedi olsun, burada kaybediyor arkadaşlar. Daha sonra umutsuzluğa düştüğünde Ali eğitime yatırım yapıyor. İşte beğendiği YouTuber'ları izliyor. Beğendiği podcast'leri dinliyor arkadaşlar. Dışarıya yürüyüşe gittiğinde podcast dinliyor kendini eğitmek için, finansal alanında, finansal özgürlük alanında. İşte bizim kanalımız gibi, başka kanallar gibi onları izliyor. Daha sonra yemek yerken YouTube'u koyuyor mesela. Boşa zaman geçirmiyor. Hep kendini geliştirmeye çalışıyor. Bu şekilde adım adım 2 yıl içerisinde, işte 23 yaşında işe başlamıştı, 25 yaşına vardığında 20 bin doları elde ediyor. Aylık ortalama 1000 dolar biriktiriyor ve bunları yatırımını yapıyor. Ve 2 sene sonunda 20 bin doları olmuş oluyor. Şimdi ikinci bölüme geçtiğimizde, ikinci bölümde 5 yıl arkadaşlar, 25 ile 30 yaş arasında ve Ali nasıl 20 bin dolardan 100 bin dolara gitti, bunu göreceğiz arkadaşlar. Adım adım neleri yanlış yaptı, neleri doğru yaptı, biz nasıl yapabiliriz, buna geleceğiz. Şimdi 20 bin dolara ulaşınca Ali diyor ki acaba diyor ev mi alsam, işte boşuna kira veriyorum, ev alayım, ne olsun, ev dursun, oraya gidip oturayım. İşte annesi babası da Ali'ye desteklemeye çalışıyor. Ali de diyor ki acaba alsam mı almasam mı? Daha sonra Charlie Munger'ın sözü aklına geliyor: bileşik faizin ilk kuralı asla ana paraya dokunmamanızdır arkadaşlar. Yani paraya hiç dokunmayacaksınız ki bileşik faiz çalışsın. Neden? Sürekli içinden alırsanız o bileşik faiz işleyerek sizi, paranızı arttırmaz. Bu aşamada fazla paramız olsa da kendimize hakim olmamız gerekiyor. Parayı harcamamamız gerekiyor ki bileşik faiz sihri devam etsin diyelim arkadaşlar. İşte şey diyebilirsiniz: araba alayım, ev alayım, saat alayım. Ama erken kutlamamak lazım. Bileşik faize dokunmuyoruz, devam ediyor ve paramız katlanarak devam ediyor. Ve Ali daha sonra eğitimlerine devam ediyor. Okuyor, hisseleri araştırıyor, kriptoları araştırıyor, başka bonoları araştırıyor. Ve diyor ki anladığım şu 3-4 tane şirket var, bunlara yatırım yapıyorum diyor arkadaşlar. Ve bunlara yatırım yaparak aslında milyoner olmakta ilk adımlarını atmış oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar önceki videoda 4 adımda finansal özgürlük konulu bir video vardı. Çok beğendiniz. Ama aramızda izlemeyen arkadaşlarımız varsa sağ üstte bırakıyorum. 4 adımda finansal özgürlük videomuzda mutlaka izleyin. Çok güzel içerikler, çok güzel taktikler sizlerle paylaştım. İpuçları sizlerle paylaştım o videoda da. Ali daha sonra Junior'da arkadaşlar şirkete girdiğinde daha başlangıç seviyesindeydi. Terfi alıyor, Senior seviyeye çıkıyor ve aylık bu şekilde 1000 dolar değil 1500 dolar biriktirmeye
etkilemeye başlıyor. Aynı zamanda da geçtiğimiz 5 yılda %10 gelir sağlıyor. O şekilde eline hatır sayılır bir para geçiyor. Tabii bu şekilde Ali 20 bin dolardan 100 bin dolara doğru ilerliyor. 100 bin dolara sahip olduğunda da Ali'nin içine sığmıyor. Çünkü 100 bin doları var. Ne yapsam bunu diyor. Ne bileyim araba mı alsam, şey mi yapsam, gene içine sığmıyor Ali'nin. Ama burada işte kendine hakim olması gerekiyordu ve Ali kendine hakim oldu. Tabii ki bilmiyor arkadaşlar. Ali'nin bundan haberi yok 100 bin dolar olmasına rağmen 2 yıl sonra büyük bir krizde varlığının %40'ını kaybedecek. Şimdi gelin bakalım ne olmuş da Ali varlığının %40'ını kaybetmiş. 3. bölüme geçtiğimizde 3. bölümde Ali 100 bin doların nasıl 1 milyon dolar yapıyor ve 30 yaşında geldi bu 3. bölümde nasıl 45 yaşında emekli oluyor arkadaşlar, buna bakacağız. İş yerindeki arkadaşlarına bakıyor, işte ortama bakıyor arkadaşlar. Tatiller konuşup birbirlerine hava atıyorlar. Ali de bundan biraz rahatsız oluyor. Çünkü kendi de ne diyecek, benim de işte kendi birikimlerine 100 bin dolarım var gibi gösteremez hava atmak için. Biraz garip kaçar. O nedenle Ali biraz daha arkadaşlar eksikliği hissediyor diyebiliriz. Daha sonra tabii ki şunu bahsetmek lazım. Pahalı yaşam tarzı asla kötü demiyorum ben. Ama fırsat maliyetini bilmemiz lazım. Yani ben bu pahalı yaşam tarzını, bu arabayı alarak ne bana maliyeti oluyor? Atıyorum 2 yıl daha geç mi emekli olacağım? 5 yıl daha geç mi emekli olacağım? Hayatımda ne eksiltecek? Bunu bilmek önemli. Bir de bir kere yatırım, işte birikiminizin kapısını, işte borsa, kripto neyse yatırımınızın kapısını açıp başka bir şey alırsanız arkadaşlar, işte araba almak için hisse senedi bozarsanız ya da ne bileyim işte saat almak için, çanta almak için, kıyafet almak için kriptonuzu bozarsanız o zaman bu alışkanlık haline gelebilir ve siz ileride başınız sıkıştığında ya da bir lüks bir şey almak istediğinizde her zaman birikimlerinizden eksiltebilirsiniz. Bu da dediğim gibi ileride bileşik faizin çalışma sistemine aykırı olduğu için arkadaşlar size hedeflediğiniz birikimlere getiremeyebilir. Ali 2 yıl sonra dediğimiz gibi 32 yaşına geldiğinde S&P 500 arkadaşlar %50 düşüyor ve Ali'nin total birikimleri 82 bine düşüyor arkadaşlar. Ali panik oluyor, depresyona giriyor, bittim mi, battı mı, ne yapmam lazım diye panik oluyor arkadaşlar. Ama tabii Ali o zaman Expert Crypto YouTube'a abone değil. Ve olsaydı da şunu bilirdi. Boğa piyasası para kazandırır ama ayı piyasası insanı zengin eder bilirdi arkadaşlar. Bunu bilmiyordu Ali. Onun için panik oldu. Daha sonra düşündü, ne yapayım ne edeyim. Dedi ki ya her şey indirimde. Tüm hisse piyasası indirimde. Kripto piyasası indirimde. Daha sonra arkadaşlar korkan ve işte olumsuz düşünen insanların alamayacağı hisse senetlerini ve kriptoları alıyor. Daha sonra yatırımlarını yapıyor. Bono olsun, işte hisse senedi olsun, kripto olsun dediğim gibi. Ve daha sonraki yılda piyasa %30 toparlıyor. İkinci yılda da %45 toparlıyor arkadaşlar. Onun için Ali inanılmaz büyük karlar ediyor. Yani ayı piyasasındaki fırsatları Ali değerlendiriyor. Dediğimiz gibi boğa piyasası para kazandırır. Ayı piyasası insanı zengin eder arkadaşlar. Ve 35 yaşına geldiğinde bu yatırımlarından aldığı aylık geri dönüşler maaşından biriktirdiğinden fazla olmaya başlıyor. Bir teraziye koyuyor arkadaşlar. Terazide birikimlerinden gelen paranın daha fazla olduğunu görüyor. Daha sonra Ali bir kızla tanışıyor, evleniyor ve daha sonra diyor ki artık işte bu yaşa kadar ev almayı erteledim. Ertelebildiğim kadar erteledim. Bir ev buluyor arkadaşlar ve evi 60 bin dolara down payment, yani işte en başta arkadaşlar yatırması gerektiği miktarı yatırıyor. Daha sonrasında işte borç alıyor arkadaşlar bankadan. Ve şöyle bir şey var aslında arkadaşlar. Warren Buffett bile 1958 yılında birikiminin %10 ile ev almış. Yani ev almak kötü bir şey değil ama evi doğru zamanda almak önemli ve ne kadar birikiminiz var, bunun ne kadarını eve koyuyorsunuz, o oldukça önemli. Daha sonrasında Ali iş değiştiriyor. İşte bir fabrikadan başka bir fabrikaya transfer oluyor ve bu iş değiştirdiğinde arkadaşlar %20 maaşı artıyor ve %20 maaşı arttığı için daha fazla para biriktiriyor arkadaşlar aylık olarak ve aynı zamanda işteki boş zamanında kendini geliştirmeye devam ediyor. Birçok arkadaşı kahve içip işte dedikodu yaparken arkadaşlar, spor haberi okurken Ali kendini geliştiriyor ve borsada hangi şirketlere yatırım yapması gerektiği, ne gibi yatırım enstrümanları var ona bakıyor ve yatırımların oldukça güzel dönüşleri oluyor. Piyasanın üstünde daha fazla para kazanıyor arkadaşlar. Bu şekilde ilk 3 aşama bitiyor arkadaşlar ve 4. aşama finansal özgürlüğe ulaşıyor. Ali 45 yaşında işi bırakıyor. Neden? Çünkü 45 yaşındaki birikimlerine bakıyor. Birikimleri şu anki hayattaki giderlerini, aylık giderlerini, işte hisse senedi temettüleri olsun, işte faiz gelirleri olsun hepsi karşıladığını görüyor ve baktığımızda arkadaşlar Ali'nin 1 milyon dolarlık servetinin 575 bin doları hisse ve yatırımların geri dönüşleri, 425 bin doları da birikimden geliyor. Yani doğru yatırım yapmanın önemi, erken yaşta yatırım yapmanın önemi burada bir kere daha önümüze geliyor. Aslında bu şekilde doğru yatırım yaparak 15 yılını kurtarmış oluyor arkadaşlar. Ve Ali şu an kendini gerçekten mutlu eden şeyler yapıyor. Zorunda olduğu şeyleri değil, para kazanmak, işte fabrikaya gitmek gibi değil. Gerçekten mutlu eden şeyleri yapıyor. Ailesiyle, arkadaşlarıyla daha çok zaman geçiriyor. Daha iyi bir eş, daha iyi baba oluyor. Aynı zamanda fotoğrafçılık hobisini gerçekleştiriyor. Daha çok seyahat ediyor. Bunları yapabilmesinin
Hepsinin nedeni de erken aşamada doğru yatırımları yapıp finansal özgürlüğüne ulaşmış olması. Umuyorum arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse ve böyle içeriklerin devamının gelmesini isterseniz mutlaka videoyu beğenin ve yorumlar kısmına bu videoyu neden beğendiğinizi ve kendi fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Şimdiden hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.